Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir canlı yayınla daha karşınızdayız. Fenerbahçe Zabre ile oynuyor arkadaşlar. Zabre ile oynuyor. İlk yayınımız olacak bu kanalda dostlar. Bakalım nasıl bir maç olacak. Fenerbahçe ilk maçta biliyorsunuz 1-0 galip geldi. Daha fazla gol atması gerekiyordu ama fazla gol atamadılar dostlar. O yüzden zorlu bir maç olacak. Fenerbahçe'nin bir şekilde skoru koruyup gerekiyorsa 0-0 bitirip bir şekilde buradan gidip, çünkü Fenerbahçe'yi de Şampiyonlar Ligi'nde görmek istiyoruz arkadaşlar. Neden iki tane Türk takımımız Şampiyonlar Ligi'nde olmasın, uzun bir zaman oldu böyle bir şey görmeyeli. Umarım turu geçer Fenerbahçe. Şöyle hemen ilk 11'e de bakalım. İlk 11'de açıklandı. Hoş geldiniz yayınımıza. Birer like atarsanız bize çok destek olmuş olursunuz. Yeni bir serüven bizim için de Süper Lig. Bakalım neler olacak. Fenerbahçe Zabre maçı. Zabrze. Oğlum nasıl okunuyor bu takımın adı ya? Mert Günok, Osterwolde, Skriniar, Ake, Semedo, Fred, Guendouzi, Asensio, Kerem, İrfancan ve Talisca ilk 11 ile Fenerbahçe sahada olacak. Roblex hoş geldin kardeşim benim. Evet, dizilimde bu şekilde oluyor. Kerem Aktürkoğlu solda oynuyor. Talisca forvet gözüküyor. İrfancan Kahveci sağda. Fred, Asensio, Guendouzi. Bu şekilde orta saha üçlüsünü oluşturuyor. Osterwolde solda. Ake ve Skriniar stoper tandemi, Nelson Semedo da sağ bekte gözüküyor. Mert Günok da kalede olacak. Sizce kaç biter arkadaşlar? Kaç gol olur? Fenerbahçe turu geçer mi? Anketimizde orada katılırsanız seviniriz arkadaşlar. Bir sonraki rakibi de belli oldu Fenerbahçe'nin. Şöyle ilk 11'e tekrar bakalım bu sefer. Kerem, Talisca, İrfan, Asensio 10 numarada, Fred ve Guendouzi 8-6 olarak oynuyorlar. Bu şekilde dizilim arkadaşlar. Kartal'ın dizilimi. Evet, maç sonu Sturm Graz 2-0 yeniyor arkadaşlar. Toplam skor 6-0 oluyor. 3-0 yenmesi lazım. Kimi ya? Ha, 3-0 yenme. Ben de 3-0 gerekli zannediyorum. Toplam skorda 6 tane gol atmış Sturm Graz. Ee, Fenerbahçe'nin Zabre'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz'la eşleşecek arkadaşlar. Çok zorlu bir rakip olacak. Fenerbahçe'nin bir an önce toparlanıp şu gol yollarında özellikle bitirici kimliğine bürünmesi gerekiyor. Çünkü olmuyor bu şekilde. Kendisi aslında oldukça fazla da pozisyon yakaladı Fenerbahçe, aslında da değerlendiremediler. 1-0 değildi yani maçın hakkı, aslında bayağı da kaçırmışlar, izledik maçı. Şimdi de bu maçı izleyeceğiz. Maç sonu da burada yine yayında olacağız arkadaşlar. Şöyle çıtırdan diğer haberlere de bakalım. Fenerbahçe'nin, ya bu takımın adı nasıl okunuyor Mücahit ya? Zabrze. Zabre değil mi ya? Gornik Zabre değil mi? Gornik Zabre. Abi takımın adına bak ya. Fenerbahçe Zabre'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Sturm Graz oldu arkadaşlar. Sturm Graz. Gornik. Tamam, Gornik diyelim ya. Gornik abi, Gornik'i de eleyelim ya bir zahmet ya. Yani Sturm Graz'ı da eleyelim. O nedir ya? Sturm Graz falan, buraları konuşmamak lazım. Fenerbahçe'yi gerçekten bir Şampiyonlar Ligi'nde görelim. İki tane Türk takımımız olsun dostlar. Kesinlikle olsun. Yurt dışında ben komple destekliyorum zaten. Birazdan burada yayını kapatıp televizyondan da izleyeceğiz. Sport'ta değil mi maç Mücahit? Onu da hatırlatalım. Bilmeyen dostlar için. Fenerbahçe hep aynı haber ya. Bu da Fenerbahçe Gornik Zabre'yi geçerse eğer, Sturm Graz Sturm Graz eşleşmesi için kadro listesi yarın 23.59'a kadar UEFA'ya bildirecek, kadrosunu bildirmek zorunda. Olası playoff rakibi ise 3 Ağustos pazartesi günü açıklanacak. Playoff'ta karşılaşacağı ekip şu iki eşleşmeden gelecek. Sparta Prag Lyon eşleşmesinden gelen ve Union'la Bodo Glimt. Uf, Bodo çok fenaydı geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde. Bodo gerçekten sıkıntılı bir rakip. Bodo gelmez inşallah. Evet, Vedat Muriç aldılar, kullanamıyorlar, sakatlandı. O da ne zaman dönecek? Mücahit benden daha hakimdir Fenerbahçe'ye. Kendisi Fenerbahçeli çünkü. Bakalım, iyi bir maç olur inşallah Fenerbahçe için, hayırlı olur. Şu rakibi geçip sonra diğerine geçip playoff'lara kalır umarım. Skor tahmini var mı? 3-1 dediniz. 3-0 dedi Mücahit. Rovlex 3-1 ya da o da 3-0 demiş. Bakalım nasıl olacak ya. Evet, maç sonu da arkadaşlar, maç sonu da burada yayında olacağız. Kısa bir yayın olacak. Oradan sonra da diğer tarafa yayına geçeceğiz. Real Madrid yayınına. Başka bir şey, para artışı yapıldı. O ne ya? Para artışı ne ya? O nedir ya?
Evet dostlar, o zaman ne yapalım? Yavaştan gidelim. Son bir kadroya şöyle bir dizilime bir bakalım. Fenerbahçe ya Kerem. Ya abi şuraya bir transfer Leao yapılması lazım. Yemin ediyorum şunun gönderilmesi lazım. Buradan Fenerbahçe'nin daha iyi futbol sergileyebilmesi için. Bunun gitmesi lazım. Yani İrfan Can'la falan Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyler yapılacağını düşünüyor mu Fenerbahçe taraftarları? İrfan Can ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsanız. E, ne olabilir burada? Şu orta saha çok iyi. Fred'den çok emin değilim. Asensio Gündüz'ü gayet iyi. Ake'yi aldılar. Ake de çok iyi. Semedo gitme ihtimali var. Osterwolde de İngiltere'den talipler vardı ona da bakalım. İrfan'ın yerine Mastantuono nasıl? Valla İrfan Can Kahveci Mastantuono'dan daha iyidir bence ya. Ayağı tekniği temiz kadife bilektir ya. Maç başladı şimdi, evet dostlar, biz de gidiyoruz maçı bir izleyelim, sonra yayın. Maç sonu yayınında burada olacağız, lütfen hepinizi bekliyorum dostlar. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.